Merhaba koçlar, Dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 5 Aralık 2025'te İkizler Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay, sizler için iletişim, bilgi, yakın çevre ve zihinsel dünyanızda güçlü bir farkındalık getiriyor. Ay İkizler Burcu'nun 13 derecesinde parlıyor, Güneş ise karşıda Yay'da. Bu Dolunay sizin için zihinsel uyanış, bazen de sözcüklerle yüzleşme zamanıdır. Bu dönemde kelimelerin gücü olağanüstü bir şekilde artıyor. Düşünceleriniz hızlanır, konuşma trafiğiniz yoğunlaşabilir. Kardeşler, akrabalar ya da yakın dostlarla ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Güneş Yay burcunda ilerlerken uzaklar, eğitim, inançlar ve dünya görüşünüzle ilgili konulara ışık tutarken Ay ikizlerdeki enerjisi günlük iletişimi, fikir akışını, yazışmaları ve küçük seyahatleri öne çıkarıyor. Yani bir yandan dünyayı daha geniş bir pencereden görmek isterken diğer yandan zihniniz sürekli detaylarla meşgul olabilir. Ama asıl mesele şu, bu dolunay gökyüzünde büyük bir kare oluşturuyor. Ay, Güneş ve Ay düğümleri arasında tam olarak 13 derecede bir gerginlik hattı kuruyor. Bu sizler için büyük bir zihinsel test anlamına geliyor. Akıl ile sezgi, gerçeklerle hayaller, planlarla teslimiyet arasında güçlü bir çekişme yaşayabilirsiniz. Özellikle iletişimde yanılgılara, aşırı analiz yapmaya ya da sezgilerinizi görmezden gelmeye meyilli olabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu dolunay size bilginin iki yüzünü gösteriyor. Bir yüzü mantık, diğer yüzü ise sezgi. Bu iki alanı dengelebildiğinizde inanılmaz bir farkındalık kazanacaksınız. Mars'ın Yay burcunda Balık'taki Satürn'e kare açıda olması içsel motivasyonunuzu da test edecektir. Büyük hedefleriniz varsa bu hedeflerin altyapısında sabır ve yapı eksikliğini fark edebilirsiniz. Yani enerjiniz çok yüksek ama yönünüzü bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu dönemde ani çıkışlardan, özellikle eğitim, seyahat ya da yurt dışı bağlantılı konularda acele karar vermekten kaçının. Satürn sizden planlı ve ruhsal bir disiplin istiyor. Eğer içsel pusulanıza güvenmeyi başarırsanız bu enerji sizi yormaz, aksine kalıcı bir hedef bilinci kazandırır. Lilith ise Uranüs'le karşıt açıda finansal ve güven temalı ilişkilerde sarsıcı farkındalıklar getiriyor olabilir. Ben neye değer veriyorum? Güvende hissetmem için gerçekten neye ihtiyacım var? Soruları bu dolunayda önemli hale geliyor. Ani harcamalardan, duygusal patlamalardan uzak durun. Çünkü Uranüs retrosu içsel özgürleşmeyi tetikler. Dışsal kriz gibi görünen şey aslında sizi zincirlerinizden kurtarmak içindir. Gökyüzünde aynı anda güçlü bir destek de var. Retro Jüpiter ve Satürn ve Merkür arasında büyük bir su üçgeni var. Bu üçgen siz koçlar için içsel güven duygusunu yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Aile, ev, kökler, içsel huzur alanınızda bu dönem çok önemli olacak. Belki geçmişle yüzleşecek, eski duyguları şifalandıracak, belki de yaşam temelinizi yeniden tanımlayacaksınız. Bu süreçte sezgilerinize güvenin. Merkür Akrep Burcu'nda, bu sayede derin konuşmalar, psikolojik öngörüler, terapi çalışmaları çok destekleyici olur. Bir şeyleri anlamaya çalışmak yerine hissetmeye izin verin. Çünkü bu su üçgeni kalbinizden gelen rehberliği dinlediğinizde sizi mucizevi bir dönüşüme götürebilir. Plüto ise Kova burcunda, Neptün ise Balık burcunda, aralarında bir sekstil açı var. Kolektif bilincin değiştiğini gösteriyor. Siz de bu değişimin bir parçasısınız. Özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklar ve toplumsal bağlantılar aracılığıyla ruhsal vizyonunuz genişliyor olacak. Bu dolunay çevrenizi dönüştürme, yeni insanlarla anlamlı bağlar kurma ve ortak vizyonu paylaşma enerjisi de taşıyor. Dolunay'ın temel mesajı şu: zihniniz sizi hızla bir yöne çekerken ruh sizi durdurup dinlemeye çağırıyor olabilir. Bilgi toplarken sezgiyi kaybetmeyin, konuşurken dinlemeyi unutmayın. Bu dengeyi kurduğunuzda hem içsel huzura ulaşır hem de geleceğe daha
güçlü adımlarla ilerlersiniz. Sevgili koçlar, 5 Aralık Dolunay'ı sizlere zihinsel berraklık, içsel farkındalık ve iletişimsel güç kazandırmak istiyor. Eğer doğru frekansı yakalayabilirseniz bu dönemde hem kendinizi hem çevrenizi yeniden tanımlayacaksınız. Unutmayın, kelimeler iyileştirir, bazen de sessizlik iyileştirir. Bu dolunayda ikisini de dengeleyin. Huzurlu, mutlu, verimli bir dolunay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 5 Aralık 2025'te İkizler Burcu'nda gerçekleşecek dolunay sizin için para, özdeğer ve güven temalarını güçlü bir şekilde gündeme getiriyor. Ay 2. evinizde, yani maddi kaynaklar, gelir ve sahip olduklarınız kendinize verdiğiniz değer alanında parlıyor. Güneş ise Yay burcunda, bu da başkalarıyla paylaştığınız kaynakları, ortak finansları, duygusal ve enerjik alışverişleri temsil ediyor. Bu dolunay benim olanla başkasına ait olan arasındaki dengeyi yeniden kurmanızı istiyor. Kendinize verdiğiniz değeri sorgulayabilir, finansal güvenliğinizle ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Belki kazanç biçiminiz değişiyor, belki de gerçek değerim ne sorusuyla yüzleşiyorsunuz. Bu sadece parayla ilgili değil, kendi öz saygınızla, içsel özgüveninizle de ilgili. Dolunayın merkezinde büyük bir kare var. Ay ikizlerde, Güneş Yay'da, Kuzey Ay düğüm Balık'ta, Güney Ay düğüm ise Başak'ta. Bu sizin için oldukça dünyevi ve manevi eksenleri birbirine karıştıran bir yapı. Bir yandan maddi dünyada istikrar, kontrol ve somut güvenlik arayışı içindesiniz. Ama diğer yandan Balık düğüm, Kuzey Ay düğümü sizi bırakmaya, teslim olmaya, sezgisel alanı açmaya çağırıyor. Yani evren size diyor ki, güven sadece para ya da sahip olduklarına ilgili değil. Asıl güven ruhsal teslimiyetin içinde. Mars ise bu dolunayda Yay burcunda, Satürn ise Balık burcunda, aralarında gergin bir kare açı var. Bu etkiyi siz boğalar için ortak maddi kaynaklar, borçlar, yatırımlar ve duygusal paylaşım alanlarında gerilim yaratabilir. Bir konuda ileri gitmek isterken karşınıza duvarlar çıkabilir. Ortak maddi konularda miras, nafaka, kredi veya borçlarla ilgili kararlar alırken temkinli olun. Bu açı sabırla güçlenme öğretisidir. Zorlayan şartlar aslında sizi daha sağlam bir temele oturtmak içindir. Gökyüzünde Lilith ile Uranüs arasında da bir karşıt açı var. Bu etki sizin için oldukça kişisel bir sarsıntı yaratabilir. İlişkilerde güç mücadeleleri, özgürlük isteği veya ani kopuşlar yaşanabilir. Sanki artık kendi doğrunuzu bastıramıyorsunuz. Lilith size gizlenen öfkeyi fark et derken Uranüs artık kendi yolunu çiz diyor. Ama dikkat, Uranüs retroda olduğu için bu özgürleşme içsel bir farkındalıkla başlar. Dışarıda bir patlama yaşamak yerine içinizde zincirlerinizi kırın. Dolunayın en güçlü destek unsuruysa Jüpiter, Satürn ve Merkür arasında oluşan büyük su üçgeni. Bu üçgen siz boğalar için duygusal güven, sezgisel anlayış ve derin ilişkiler kurma fırsatı veriyor. Aile bağları, kardeşler, partnerle yapılan duygusal konuşmalar bu dönemde çok şifalayıcı olabilir. Belki geçmişten gelen bir konuyu kapatıyorsunuz. Belki uzun süredir içinizde tuttuğunuz bir şeyi nihayet ifade ediyorsunuz. Merkür Akrep burcunda olduğu için, yani 7. evinizde, derin konuşmalar, itiraflar, yüzleşmeler kaçınılmaz olabilir. Bu dolunayda konuşulan her şey yüzeyde değil, kalbin tam merkezinde yankılanacaktır. Jüpiter ise Yengeç burcunda sizleri içsel köklere, aile temalarına ve duygusal aidiyete yönlendiriyor. Eğer son zamanlarda kendimi güvende hissetmiyorum dediyseniz bu dolunay size hatırlatacak. Gerçek güven kontrol etmekten değil, teslim olmaktan gelir. Plüto ise Kova burcunda Neptün'le bir sekstil açısı var. Meslek ve vizyon alanında derin bir dönüşümü destekliyor. Kariyerinizde, ideallerinizle uyumlu bir yön arayışındaysanız bu açı size ilham verecek. Aynı zamanda Uranüs'ün Neptün'le yaptığı sekstil açıda kişisel uyanışınızı
ruhsal farkındalığa taşıyor. Yani fiziksel dünyanın ötesine bakmaya, kendi değer sisteminizi yeniden inşa etmeye çağrılıyorsunuz. Bu dolunayın ana teması sizin için gerçek değer neye sahip olduğunuzda değil, kim olduğunuzda gizli. Maddi güvenliği kaybetmekten korkmayın çünkü evren sizden artık içsel güveni öğrenmenizi istiyor. Para, statü, mal, mülk bunlar sadece araçlar. Asıl değer kendinize duyduğunuz inançta saklı. Sevgili boğalar, 5 Aralık 2025 dolunayı, ikizler dolunayı sizlere büyük farkındalıklar getirecek. Kaybettiğinizi sandığınız şey belki de sizi gerçek güce yaklaştırıyor. Bu süreçte sezgilerinizi dinleyin, kontrolü biraz bırakın ve güvenmeyi öğrenin. Çünkü gökyüzü sizi hem içsel hem maddi anlamda daha sağlam bir zemin üzerine yerleştirmek istiyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç yaşamanızı dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 5 Aralık 2025'te kendi burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay sizin için yılın en önemli dönüm noktalarından biri. Ay 13 derece ikizlerde, yani tam üzerinizde ve bu gökyüzü sizinle ilgili bir farkındalığı görünür kılıyor. Kim olduğunuzu, nasıl göründüğünüzü, neye inanıp neye yöneldiğinizi artık gizleyemeyebilirsiniz. Güneş tam karşıt burcunuzda, yayda, yani karşınızda bir öteki var. Bu bir partner, ortak, işbirliği ya da hayatınızdaki önemli bir kişi olabilir. Bu dolunay ben ile biz arasında bir denge kurmanızı istiyor. Kendinizi ifade etme biçiminiz, ilişkilerdeki duruşunuz ve başkalarıyla kurduğunuz denge artık yeniden tanımlanıyor. Artık kendi hakikatinizi konuşmanın, kendi yolunuzu çizmenin zamanı geldi. Ama bu dolunay sadece kimlik farkındalığı değil, gökyüzünde büyük bir kareyi aktive ediyor. Ay, Güneş, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü dördü büyük bir kare oluşturuyor. Bu çok güçlü bir açı kalıbı hayatınızın 4 önemli alanını aynı anda harekete geçiriyor. Benliğinizi, ilişkilerinizi, kariyerinizi ve ailevi temellerinizi. Yani bu dolunay adeta yaşam çarkınızı döndüren bir kuvvet gibi. Balıktaki Kuzey Ay düğümü sizden artık büyük resme bakmanızı istiyor. Sadece detaylarda değil, anlamda kalmanızı istiyor. Bir şeyleri açıklamaya çalışırken sezgilerinizi bastırmamalısınız. Bazen her şeyi bilmek yerine sadece hissetmek yeterli olabilir. Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümü ise aşırı analiz ve kontrol eğilimlerinizi sizi yorduğunu söylüyor. Evren sizden akılla sezgiyi birleştirmenizi bekliyor. Mars ise Yay burcunda Satürn'e kare açı yapıyor. İlişkiler ve kariyer alanında bir baskı oluşturabilir. Karşınızdaki kişilerle fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Yaydaki Mars doğruları haykırmak isterken balıktaki Satürn sabırla sınanmayı öğretir. Bu etki altında karşılıklı anlayış sınavdan geçer. İlişkilerinizde ya da iş ortaklıklarınızda bir dönüm noktasına geliyorsunuz. Kısıtlandığınızı hissettiğiniz biri varsa şimdi bunu konuşma zamanı, ama dikkat, tepkiyle değil farkındalıkla konuşun. Gökyüzünde Lilith ile Uranüs arasında da bir karşıtlık var. Bu etki sizin için bilinçaltında bastırılmış duyguları ve içsel korkuları tetikleyebilir. Sanki bir süredir içinizde tuttuğunuz öfke ya da yorgunluk artık görünür hale geliyor. Uranüs'ün Boğa burcundaki retro enerjisi içsel huzuru bulmak için dış gürültüyü susturmanızı istiyor. Belki de artık kendi zihninizin içinde bile bir devrim zamanı geldi. Ama gökyüzü sadece kriz değil, aynı zamanda büyük bir şifa da sunuyor. Jüpiter, Satürn, Merkür arasında oluşan büyük bir su üçgeni de var bu arada. Sizlere derin içgörü, sezgisel farkındalık ve duygusal dayanıklılık getiriyor. Yengeç burcundaki Jüpiter 2. evinizde, yani öz değerinizi ve kazanç biçiminizi büyütüyor. Bu dönemde kendinize nasıl değer verdiğinizi, sahip olduklarınızı ve güven alanlarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Satürn ise Balık burcundan kariyer alanınızda ilerliyor. Size disiplinli bir vizyon sunuyor.
Merkür ise Akrep'te çalışma alanınızda derin dönüşümler getiriyor. Bu üçgen sizlere duygusal dengeyle üretkenlik dersi veriyor. Zihniniz hızla çalışan bir makine gibi ama kalbinizin de bir rehber olduğunu unutmayın. Bu dönemde iç sesinizi dinleyin. Sezgileriniz size maddi veya mesleki yönden doğru yolu gösterecek. Plüto ise Kova burcunda, Neptün ise Balık burcunda, aralarında güzel bir sekstil açı var. Sizleri yeni bir vizyona taşıyor. Kariyer ve yaşam yönünüz artık daha kolektif, daha anlamlı bir amaca doğru ilerliyor. Siz sadece bilgiyi paylaşan değil, bilgiyi dönüştüren bir role geçiyorsunuz. Uranüs'ün Boğa burcundaki sekstil desteğiyle de içsel özgürleşme sessiz ama derin bir farkındalığa dönüşüyor. Bu dolunayın size söylediği şey çok net. Gerçek iletişim sadece konuşmak değildir. Dinlemek, anlamak ve hissetmek de iletişimin bir parçasıdır. Kendinizi ifade edin ama aynı zamanda ruhunuzda duyun. Zihninizdeki karmaşayı kalbinizden gelen sezgiyle dengeleyin. Sevgili ikizler, 5 Aralık dolunayı sizler için bir uyanış, bir aynaya bakış, bir yeniden doğuş zamanı. Artık kim olduğunuzu, nasıl görünmek istediğinizi ve hangi yöne ilerleyeceğinizi daha net görebilirsiniz. Ama bu netlik sadece bilgiyle değil, sezgiyle birleştiğinde anlam kazanacak. Kendinizi ifade edin, yazın, konuşun, anlatın. Ama kalbinizi dinlemeyi de unutmayın. Çünkü bu dolunayda evren sadece duymanız gerekenleri değil, hissetmeniz gerekenleri de fısıldıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Yengeçler, dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 5 Aralık 2025'te gerçekleşecek ikizler dolunayı sizin için iç dünyanızın kapılarını aralayan güçlü bir dönüm noktası. Ay bilinçaltınızı temsil eden 12. evinizde, yani bu dolunay dış dünyadan çok iç dünyanızda yaşanacak bir uyanışı anlatıyor. Güneş ise Yay burcunda 6. evinizde ilerliyor. Bu da iş, düzen, sağlık ve sorumluluk alanlarını aydınlatıyor. Bu dolunayda görünmeyeni görmek, duyulmayanı duymak teması güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Zihniniz yoğun, sezgileriniz açık ama en önemlisi ruhunuzda konuşuyor. Son zamanlarda bastırdığınız duygular, kaçtığınız korkular ya da ertelediğiniz içsel meseleler bu dolunayla birlikte yüzeye çıkabilir. Bu bir kriz değil, bir farkındalık anıdır. Evren size diyor ki artık susma, artık kendinle konuş. Ayın ikizlerdeki enerjisi bilinçaltınızı aydınlatırken güneşin yaydaki konumu sizi günlük rutinlerinize, iş yaşamınıza ve sağlığınıza yöneltiyor. Yani içsel dünyanızla dışsal sorumluluklarınız arasında denge kurmanız gerekiyor. Bu içsel sessizlikle dışsal üretkenliği aynı podada eritme süreci. Görünürde çok şey yapıyor olabilirsiniz ama asıl dönüşüm perde arkasında, kalbinizin derinliklerinde gerçekleşiyor. Bu dolunayda gökyüzünde büyük bir kare oluşuyor. Ay, Güneş, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü arasında. Bu açı kalıbı sizler için inanç, zihinsel yük ve ruhsal teslimiyet temalarını öne çıkarıyor. Başak'taki Güney Ay düğümü her şeyi kontrol etme, analiz etme, düzeltme eğiliminizi tetiklerken Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü sizden teslimiyet, akışa güven ve manevi genişleme istiyor. Yani artık mükemmel olmaya değil, anlamlı olmaya yönelmeniz gerekiyor. Zihinsel gürültüyü susturup sezgisel rehberliğe alan açtığınızda bu dolunay size mucizevi farkındalıklar getirebilir. Mars Yay burcunda, Satürn ise Balık burcuyla aralarında bir kare açı var bu dolunayda. Özellikle iş ve sorumluluk konularında test ediyor sizleri. Fiziksel yorgunluk, motivasyon düşüşü ya da yetişememe hissi oluşabilir. Bu enerji sizden sabır ister, hız değil. Yaydaki Mars çok yapmak ister ama balıktaki Satürn önce derinleş der. Bu dolunayda çoklu görevlerin arasında kaybolmak yerine önceliklerinizi belirlemeniz önemli. Siz üretken oldukça değil, anlamla çalıştıkça güçleneceksiniz. Gökyüzünde Lilith ve Uranüs arasında da bir karşıtlık var. Bu sizler için sosyal çevre, aşk ve dostluk alanlarında sarsıcı farkındalıklar getirebilir. Bir arkadaşlık bitebilir, bir ilişki şekil değiştirebilir ya da artık sizi duygusal olarak zorlayan bir dinamikten özgürleşebilirsiniz.
Bu süreçte bastırılmış tutkular, bastırılmış yaratıcılık ya da uzun zamandır dile getirilmeyen arzular açığa çıkabilir. Uranüs retrosu bu farkındalığı içsel bir devrim olarak başlatır. Önce içinizde zincir kırılır, sonra dış dünyada yeni bir yön doğar. Ama bu dolunayın belki de en büyük hediyesi sizlere ait bir su enerjisi. Jüpiter, Satürn ve Akrep burcundaki Merkür ile oluşan büyük su üçgeni. Bu gökyüzünün size sunduğu bir ilahi koruma alanı gibi. Jüpiter sizin burcunuzda hem retro halde, bu içsel büyümenin, geçmişin şifalanmasının ve özgüvenin yeniden inşasının sembolüdür. Sizler zaten duygusal derinliği en iyi hisseden burçlardan birisiniz. Şimdi bu derinlik sezgisel bilgelikle birleşiyor. Ailevi konular, geçmişle bağ kurmak, ev içi düzenlemeler ya da duygusal temizlik bu dönemde çok iyileştirici de olabilir. Merkür'ün akrepteki konumu romantik ve yaratıcı alanınızı aydınlatıyor. Bu da içsel çocukla temas kurmak anlamına gelir. Kendinizi ifade etmenin yeni bir yolunu bulun. Yazın, çizin, konuşun, yaratın. Bu dolunayda sezgisel yaratıcılık zirve yapıyor. Duygularınızı bastırmak yerine onları sanata, sözcüklerle, sesle dışa vurun. Kova burcundaki Plüto, Balık burcundaki Neptün'le de seksil açı içinde olacak, ruhsal vizyonunuzu genişletiyor. Kolektif bilinçle daha derin bir bağ kurabilir, yaşamın anlamını farklı bir düzlemde hissedebilirsiniz. Uranüs de seksil yapıyor. O ise sosyal çevrenizden gelen desteği arttıracak. Yeni ruhsal dostluklar, farklı bakış açıları ya da ilham verici kişiler karşınıza çıkabilir. Bu dolunayın siz yengeçlere söylediği şey çok net. Artık zihinsel yükleri bırakın. Bilinçaltınızda tuttuğunuz her düşünceyi, her duyguyu suya bırakın. Kendinizi akışa teslim edin. Çünkü bazen iyileşmek hiçbir şey yapmadan sadece olmakla mümkündür. Sevgili yengeçler, 5 Aralık dolunayı sizin için bir ruhsal uyanış, bir içsel temizlik ve duygusal arınma zamanı. Görünürde sessiz ama içinizde çok derin bir dönüşüm var. Zihninizi susturun, kalbinizi dinleyin ve kendi sezgilerinize güvenin. Evren sizin yanınızda, su elementinin şefkatli kollarında. Umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar. Dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 5 Aralık 2025'te gerçekleşecek olan İkizler Dolunayı sizin için sahnenin ışıklarının yeniden yandığı bir dönem, ama bu kez alkışlar dışarıdan değil içeriden geliyor. Ay 11. evinizde, yani sosyal çevre, hedefler ve toplumsal vizyon alanınızda parlıyor. Bu dolunay kimlerle yürüdüğünüzü ve neyin peşinde olduğunuzu sorgulatıyor. Güneş ise Yay burcunda 5. evinizde, bu da size şu soruyu getiriyor. Kendinizi ne kadar özgün, yaratıcı ve tutkuyla ifade ediyorsunuz? Toplumun beklentileri mi sizi yönlendiriyor, yoksa kalbinizin sesi mi? İşte bu dolunay bu iki alan arasında denge kurmanızı istiyor. Kendinizle topluluklar arasında, sahneyle izleyici arasında, yaratıcılıkla sorumluluk arasında. Ay ikizlerdeyken zihin hızlı çalışır, iletişim ağları genişler. Sizler için bu yeni dostluklar, topluluk bağlantıları, sosyal medya veya projelerde görünürlülük anlamına gelebilir. Ama bu dolunay sadece parlamak değil, aynı zamanda farkına varmak dolunayı. Kiminle yola devam edeceğinizi, kimlerin artık frekansınızda olmadığını daha net göreceksiniz. Bazı dostluklar doğal bir şekilde tamamlanabilir, bazı projelerde yön değiştirebilir. Gökyüzünde büyük bir kare oluşuyor. Ay, Güneş, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü ile. Bu güçlü açı kalıbı sizleri hem sosyal hem profesyonel düzlemde bir yeniden yapılanma sürecine çağırıyor. Güney Ay düğümü her şeyi ben yapmalıyım, her şeyi kontrol etmeliyim diyor. Ama Kuzey Ay düğümü de diyor ki bırak. Biraz da evren senin adına işlesin. Bu dolunayda fazla analitik olmak yerine sezgisel davranmak size kazandıracak. Bazı hedeflerinizin mantıkla değil, kalple yön bulabileceğini fark edeceksiniz. Mars Yay burcunda, Satürn'le kare açıda
bu süreçte. Bu yaratıcılığınızı dışa vurmak konusunda bir baskı yaratabilir. Bir yandan üretmek, kendinizi göstermek istiyorsunuz. Diğer yandan sorumluluklar, sınırlar veya ekonomik kaygılar sizi yavaşlatabilir. Ama bu dur diyen bir enerji değil, sağlamlaştır diyen bir enerji. Ne ürettiğinizi, neye hizmet ettiğinizi, hangi amaçla parladığınızı yeniden sorguluyorsunuz. Gerçek yaratıcılık sadece kendini ifade etmek değil, bir anlam inşa etmektir. Lilith ise Akrep Burcu'nda, Uranüs ise Boğa Burcu'nda retro ve ikisi birbirine karşıt açılardalar bu dolunayda. Bu etkisiz yükselen aslanlar için özellikle ev, kariyer, statü alanlarında beklenmedik gerilimler getirebilir. Ev içi düzen değişebilir. Aile bireyleriyle fikir ayrılıkları yaşanabilir ya da işte yöneticilerle aranızda güç çekişmeleri oluşabilir. Bu karşıtlık sizi güvende olma algınızı sorgulatır. Ama unutmayın, Uranüs retro içsel özgürleşme çağrısı bu. Belki de artık topluma gösterdiğiniz kimlikle içsel kimliğinizi hizalama zamanıdır. Gökyüzünün en güzel hediyelerinden biri de bu dolunayda su elementinde oluşan büyük su üçgeni Jüpiter, Satürn ve Merkür arasında kuruluyor. Bu üçgen sizlere derin bir duygusal bilgelik, sezgisel koruma ve manevi denge getiriyor. Jüpiter 12. evinizde geçmişle yüzleşmeyi, affetmeyi ve içsel barışı simgeliyor. Bu dönemde meditasyon, dua, içe dönüş, terapi ya da yalnız zaman geçirmek çok iyileştirici olabilir. Satürn ise maddi kaynaklar ve ortak paylaşımlar alanında size sınır bilinci kazandırıyor. Merkür de ev ve aile konularında netleşme zamanı diyor. Köklerinizi güçlendirin ama geçmişin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Bu büyük su üçgeni kalpten liderlik öğretisini getiriyor. Artık gücü dışarıda değil, içinizde bulacaksınız. Siz başkalarına ilham olurken aslında kendi içsel ışığınızı da yeniden keşfedeceksiniz. Plüton'da Neptün arasında da bir sekstil açılı var bu dolunayda. İlişkilerde daha derin ruhsal bağlar kurmanızı destekliyor. Artık yüzeydeki bağlar değil, içsel anlamlı bağlantılar sizi tatmin edecek. Retro Uranüs'te Neptün'e sekstil açıda kariyer alanınızda yaratıcı vizyonunuzu güçlendiriyor. Sizler için bu hayal ettiğiniz şeyleri somutlaştırma zamanı olabilir ama eski yöntemlerle değil, sezgilerle yön bulma zamanı. Bu dolunayın mesajı çok net. Artık nasıl görünüyorsunuz değil, neye hizmet ediyorsunuz önemli. Toplumsal imajınız değişebilir, sosyal çevreniz dönüşebilir ama tüm bu değişim sizi daha gerçeksiz, daha yaratıcı, daha ışıklı bir benliğe taşıyacak. Sevgili aslanlar, bu dolunay sizin için kalbin ışığını yeniden hatırlama zamanı. Kiminle yürüdüğünüzü, hangi hedefe ilerlediğinizi ve ne için parladığınızı yeniden tanımlıyorsunuz. Toplumun alkışları değil, ruhunuzun sesi yön versin size. Çünkü gerçek liderlik başkalarına ışık saçarken kendi ışığını da koruyabilmektedir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar. Dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 5 Aralık 2025'te gerçekleşecek İkizler Dolunayı sizin için yön, amaç ve statü kavramlarını yeniden şekillendiren güçlü bir dönüm noktası. Ay haritanızın tepe noktasında, yani kariyer, toplum önündeki duruşunuz ve hedefleriniz alanında parlıyor. Bu dolunay sizlere açık bir soru soruyor. Hangi yöne gidiyorsunuz? Ve bu yön gerçekten kalbinizle uyumlu mu? Güneş tam karşıt noktada, Yay burcunda, ev, aile ve içsel denge alanınızı aydınlatıyor. Bu karşıtlık dış dünyada başarıyla iç dünyada huzur arasında bir denge kurmanızı istiyor. Kariyer, görünürlülük, statü gibi konularda bir tamamlanma enerjisi yaşanabilir. Belki uzun süredir uğraştığınız bir proje sonuçlanabilir. Belki bir yön değişikliği kararı alırsınız. Ama her durumda bu dolunay sizin yaşam amacınızı daha net görmenizi sağlayacak. Ay ikizlerdeyken zihinsel yoğunluk artar. İletişim, medya, eğitim, yöneticilerle görüşmeler veya üst düzey bağlantılar gündeme gelebilir. Bu dolunayla birlikte bir dönemin emeği görünür hale gelir
ama aynı zamanda yeni bir yön, yeni bir hedef ya da yeni bir vizyon belirleme zamanı da olabilir. Gökyüzü bu kez sadece bir dolunayla değil, büyük bir kareyle de olaya el koyuyor. Ay, Güneş, Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü arasında oluşan büyük bir kare açı var. Ve işte burada sizin için çok derin bir farkındalık başlıyor. Güney Ay düğümü Başak'ta, yani kontrol, analiz, mükemmeliyet ve düzen alanında. Ve bu enerji zaten sizlerin doğasında da var. Ama evren artık diyor ki her şeyi bilmek, her şeyi düzenlemek zorunda değilsiniz. Bazen teslimiyette bir başarıdır. Balıktaki Kuzey Ay düğümü ise sizden sezgisel güven, akışa teslimiyet ve kalp merkezli bir inanç istiyor. Bu dolunayda fazlasıyla rasyonel olma eğiliminiz bir sınavdan geçebilir. Bazen cevaplar verilerde değil, hislerde saklı olabilir. Mars ise Yay burcunda, Satürn'le aralarında bir kare açı var. Bu etki özellikle ev, aile ve ilişkiler alanında bir baskı, sorumluluk ya da çatışma enerjisi yaratabilir. Bir yandan köklerinizde kalmak istiyorsunuz, diğer yandan yeni bir yön çizmek. Satürn Balık burcundayken sizden duygusal olgunluk ister. Artık sadece mantıkla değil, empatiyle hareket etmeniz gerekiyor. Bu dönem ailevi bir konuda veya ev yaşamınızda kalıcı bir karar alabilirsiniz. Lilith ile Uranüs arasında da bir karşıtlık var. Uranüs retroda, Boğa burcunda. Bu sizler için inanç, eğitim, fikir ve iletişim ekseninde bir farkındalık getiriyor. Bazı düşünceleriniz, bazı kalıplarınız veya öğrendikleriniz sarsılabilir. Hayata bakış açınız değişebilir. Belki bir bilgi, bir konuşma ya da bir seyahat sizi derinden etkileyip ufkunuzu genişletebilir. Uranüs'ün retro hali zihinsel özgürleşme anlamına geliyor. Yani artık başkalarının doğrularına değil, kendi gerçeğinize inanma zamanı. Gökyüzünde Jüpiter, Satürn ve Merkür'ün oluşturduğu büyük bir su üçgeni de var. Sizlere güçlü bir koruma ve farkındalık enerjisi sürüyor. Krizin içindeki fırsat bu. Jüpiter 11. evinizde, yani dostluklar, gruplar ve geleceğe dair vizyon alanınızda ilerliyor. Geçmişte kurulmuş bir bağ ya da eski bir hedef yeniden gündeme gelebilir. Bu kez aynı yoldan değil ama daha olgun bir farkındalıkla geçiyorsunuz. Satürn Balık'ta ilişkiler alanınızı yapılandırırken size kalıcı bağlar, sabır ve sorumluluk öğretisi getiriyor. Merkür Akrep'teyken iletişim tarzınız derinleşiyor. Yüzeydeki diyaloglardan çok ruhsal bağlantılar önem kazanıyor. Bu üçgen duygusal zeka ve ruhsal bilgelik arasında mükemmel bir köprü kuruyor. Yani artık doğruyu bilmek değil, doğruyu hissetmek zamanı. Plüto ile Neptün arasında bir seksil açı var bu dolunay esnasında. Bu etki sizlerin çalışma düzeni, ilişkiler ve sağlık alanında derin bir dönüşüm getiriyor. Kolektif farkındalıkla kişisel hizmet dengenizi yeniden kuruyorsunuz. Belki işinizde daha anlamlı bir yön, daha ruhsal bir tatmin arayışına gidersiniz. Uranüs'ün boğadaki retro enerjisi de Neptün'e seksil yaparak size yeni eğitimler, seyahatler ve inanç değişimleri yoluyla farkındalık sunabilir. Bu dolunayın size söylediği şey net. Hayat bir plan değil, bir deneyimdir. Evet, plan yapmak sizin doğanızda var ama bazen planın ötesine geçmek gerekir. Çünkü büyü o bilinmez alanda gerçekleşir. Bu dönemde kariyerinizde büyük farkındalıklar, beklenmedik yön değişimleri ya da bir sonlanma, başlangıç döngüsü yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın, her bitiş bir yeniden doğuşun habercisidir. Sevgili Başaklar, bu dolunay sizleri kontrolü bırakma cesareti getiriyor. Kariyerinizde, ilişkilerinizde, hatta kendi iç dünyanızda. Artık mükemmel olmaya değil, gerçek olmaya çağrılıyorsunuz ve işin güzeli şu ki gerçek olduğunuz anda zaten mükemmel oluyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 5 Aralık 2025'te gerçekleşecek olan ikizler dolunayı sizler için ufkunuzu genişleten, inançlarınızı, düşüncelerinizi ve hayata bakış açınızı dönüştüren güçlü bir dönüm noktası. Ay 9. evinizde parlıyor. Yani keşif, anlam, eğitim ve ruhsal büyüme alanında. Bu dolunay size soruyor, hangi inanca tutunuyorsunuz, hangi bilgi size gerçekten özgürlük veriyor?
Güneş ise yayda tam karşısında 3. evinizde ilerliyor. Bu da zihinsel bir aydınlanmayı temsil ediyor. Yakın çevrenizle, kardeşlerle, iletişim biçiminizle ve günlük düşünce kalıplarınızla ilgili farkındalıklar oluşabilir. Zihniniz açık ama aynı zamanda sorgulayıcı. Artık bilmek ile inanmak arasındaki farkı net şekilde görebilirsiniz. İkizler Dolunayı sizin için bir zihinsel uyanış enerjisi. Yeni bir bakış açısı, yeni bir öğrenme döngüsü ya da yaşam felsefesinde derin bir değişim getirebilir. Belki bir eğitim sürecini tamamlıyorsunuz, belki bir seyahat ya da hukuki süreç sonuçlanıyor. Ama her durumda bu dolunay ben artık başka türlü düşünüyorum dediğiniz bir dönüm noktası olacak. Gökyüzü bu kez büyük bir karede oluşturuyor. Ay, Güneş, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü arasında bu kare sizin için hem zihinsel hem de ruhsal anlamda bir test niteliğinde olacak. Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümü detaylara takılma, her şeyi analiz etme, mükemmeliyet arayışında kaybolma eğiliminizi tetiklerken Balık Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümü sizden teslimiyet, sezgisel güven ve inançla ilerlemeyi istiyor. Artık her şeyi ölçüp biçmek yerine bazen hissetmeye, güvenmeniz gerekiyor. Mars Yay burcunda, Balık burcundaki Satürn'e kare açıda bu dolunayda. Bu etki sizler için zihinsel yorgunluk, iletişimde gerginlik veya çevrenizle fikir ayrılıkları anlamına gelebilir. Özellikle iş ortamında sorumluluklar ve sözleşmelerle ilgili stres yaşanabilir. Mars hızlı hareket etmek istiyor Yay burcundayken, Satürn ise sabır ve disiplin ve sınır bilinci istiyor. Bu yüzden bu dolunay düşünmeden konuşmak yerine farkındalıkla ifade etmek dersini size getiriyor. Sözleriniz güçlü olabilir ama şimdi onları bilinçle kullanmanız gerekiyor. Bu dolunay esnasında Lilith ile Uranüs arasında da bir karşıt açı var. Bu sizin için maddi ve manevi değerler ekseninde derin bir farkındalık anlamına geliyor. Gelir gider dengesi, ortak paylaşımlar, miras ya da borçlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Ama bu karşıtlık sadece para değil, güvenle de ilgilidir. Kime neye güveniyorsunuz? Kendinize güveniniz mi sarsıldı? Yoksa dış dünyaya fazla mı bağımlı hale geldiniz? Bu dolunay sizi içsel güçle yeniden buluşturmak istiyor. Uranüs'ün retro hali içsel özgürleşmenin kapısını açar. Artık kimseye boyun eğmeden kendi değerinizin farkına varma zamanı. Ve işte gökyüzünün en güzel tarafı, Jüpiter, Satürn ve Merkür arasında büyük bir su üçgeni oluşuyor. Sizlere ilahi bir destek ve duygusal denge getirecek. Bu üçgen özellikle kariyer, hizmet ve maddi güven alanlarınızı koruma altına alıyor. Jüpiter 10. evinizde geçmişte başlattığınız bir proje, hedef veya kariyer fırsatı yeniden gündeme gelebilir. Bu kez farklı bir farkındalıkla, olgun bir bakış açısıyla ilerliyorsunuz. Satürn ise günlük sorumluluklarınıza disiplin kazandırırken duygusal olarak daha sağlam bir temele oturtuyor sizi. Merkür ise finansal farkındalığınızı artırıyor. Kazanç, yatırım ve stratejik düşünce becerileriniz güçleniyor. Bu üçgen su elementinde çalışıyor. Yani hisleriniz, rehberiniz olacak. Rasyonel düşünme yeteneği zaten güçlü. Şimdi sezgisel bilgelik de onunla birleşiyor. Bu dönemde alınan kararlar kalıcı sonuçlar getirebilir. Ama en önemlisi artık aklınızı kalbinizle hizalama zamanı. Plüton'la Neptün arasında bu dolunay esnasında bir sekstil açı var. Sizleri özellikle üretkenlik ve yaratıcılık alanında destekliyor. Bu ilhamla çalışmak, anlamlı bir amaca hizmet etmek enerjisini getiriyor. Uranüs'ün de bir sekstili var. Ruhsal dönüşümüzü somut eyleme dönüştürmenizi sağlıyor. Yani sezgisel farkındalık gerçek hayatta adım atmanızı kolaylaştırıyor. Bu dolunayın siz terazilere söylediği şey çok net. Artık zihninizle değil, kalbinizle öğrenin. Gerçek bilgi sadece kitaplarda değil, deneyimlerde, hislerde, sezgilerde saklı. Evren sizi aklınızın ötesindeki bir bilgelikle tanıştırmak istiyor. Sevgili teraziler, bu dolunay size bir zihin sıçraması yaratabilir. Bir düşünce, bir farkındalık ya da bir kelime her şeyi değiştirebilir. İnandığınız şeyleri yeniden gözden geçirirken içsel pusulanızı kalbinizle hizalayın. Çünkü bazen en büyük özgürlük artık açıklamaya çalışmamaktır.
sadece bilmektir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir dolunay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 5 Aralık 2025'te gerçekleşecek ikizler dolunayı sizin için görünmeyen dünyaların kapılarını aralayan derin ve dönüştürücü bir etki taşıyor. Ay 8. evinizde, yani krizler, dönüşüm, paylaşım ve ruhsal derinlik alanını parlatıyor. Bu dolunay sizlere gerçek güç nerede sorusunu sorduruyor. Kontrolde mi, teslimiyette mi, yoksa ruhun sessizliğinde mi? Güneş'te Yay burcunda 2. evinizde, bu da sizin maddi kaynaklar, özdeğer ve güven duygunuz alanınızı aydınlatıyor. Bu dolunay sahip olduklarınız ile paylaştıklarınız arasında bir denge kurmanızı istiyor. Kime güveniyorsunuz, ne kadar veriyorsunuz, ne kadar alıyorsunuz? Artık bu soruların cevabı sadece finansal değil, duygusal anlamda da önem kazanıyor. İkizler dolunayı yüzeyde sıradan görünse de sizin için bir içsel uyanış anlamına geliyor. Gizli bir bilgi, saklı bir gerçek, bastırılmış bir duygu açığa çıkabilir. Bir sır öğrenilebilir, bir ilişki ya da ortaklıkta gizlenen dinamikler fark edilebilir. Bu artık bilmem gereken her şeyi biliyorum dolunayı ve o bilgi sizi özgürleştirecek. Bu gökyüzünde dolunayla birlikte büyük bir kare açı oluşuyor. Ayın, Güneş'in, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümün oluşturduğu. Bu sizler için hem duygusal hem de ruhsal anlamda bir kırılma noktası. Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümü mantık, analiz, detay diyor ama siz bu dolunayda artık kalbinizin bilgeliğine güvenmeyi öğreniyorsunuz. Balık Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümü sezgi, teslimiyet ve inançla ilerlemenizi istiyor. Yani kontrolü bırakın. Bazen çözüm bırakmakta gizlidir. Mars'la Satürn arasında da bir kare açı var bu dolunay esnasında. Sizler için değerler ve yaratıcılık ekseninde bir sınav getiriyor. Bir yandan daha fazlasını istiyorsunuz, hem maddi hem duygusal olarak, ama diğer yandan sınırlarınız ve sorumluluklarınız sizi zorluyor olabilir. Bu dolunay gerçek tatmini bulmanızı istiyor. Sahip olduklarınızda mutlu musunuz, yoksa sürekli eksik mi hissediyorsunuz? Satürn balık sizi kalpten üretmeye çağırıyor. Artık sadece para kazanmak değil, anlam yaratmak da önemli. Bu dolunay esnasında Lilith ile Uranüs arasında da bir karşıt açı var. Bunun sizler için ilişkilerde, ortaklıklarda, hatta evlilikte bile beklenmedik gerilimler getirebilir. Birlikteliklerde güç savaşları, özgürlük ihtiyacı ya da gizli duygular su yüzüne çıkabilir. Ama bu karşıtlık bir yıkım değil, bir uyanıştır. Kiminle bağ kurduğunuz kadar neden bağlandığınızı da anlamanız gerekiyor. Uranüs'ün retro hali içsel özgürleşmeyi temsil eder. Yani bu dolunayda asıl devrim sizin kalbinizde gerçekleşecek. Ve şimdi geldik gökyüzünün en güçlü desteğine, Jüpiter, Satürn, Merkür arasında oluşan büyük su üçgenine. Bu üçgen sizlere duygusal dayanıklılık, ruhsal bilgelik ve derin bir sezgi gücü sunuyor. Jüpiter 9. evinizde inançlar, vizyon ve hayat felsefeniz yeniden şekilleniyor. Belki yeni bir öğretmenle, yeni bir inanç sistemiyle ya da yeni bir farkındalıkla tanışabilirsiniz. Satürn 5. evinizdeyken yaratıcılığınızı disipline etmenizi istiyor. Artık duygularınızı bir sanata, bir işe, bir amaca dönüştürme zamanı. İçgörüleriniz çok güçlü ve sezgileriniz keskin olacak. Merkür çünkü Akrep'te. Bir şeyi hissettiğinizde emin olun doğrudur. Bu büyük su üçgeni sizin için bir ruhsal şifa kapısı. Geçmişte yaşadığınız travmalar, kayıplar, bastırdığınız duygular artık çözülmeye başlıyor. Artık duygusal yükleri taşımanız gerekmiyor. Çünkü evren sizi bırakmaya çağırıyor. Plüto ile Neptün arasında bir seksil açı var. Yine bu dolunayda özellikle ev ve iç dünya alanlarınıza köklü dönüşümler getiriyor. Belki bir taşınma, aileyle ilgili derin bir farkındalık ya da ruhsal köklerinize dönme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Uranüs'ün de seksili eklenince ilişkilerinizde özgürleşerek bağ kurma enerjisini destekliyor. Bu dolunayda hem duygusal hem ruhsal bağlarınız yeni bir forma evriliyor. Bu dolunayın size söylediği şey çok açık. Gerçek güç her şeyi kontrol etmekte değil, her şeyi anlamakta ve siz o derin anlayışın burcusunuz.
Artık yüzeyde değil, özde yaşamaya başlıyorsunuz. Bir şeyleri kaybediyor gibi hissedebilirsiniz. Ama inanın, bu sadece dönüşümün doğal bir parçası. Çünkü kaybettiğiniz her şey sizi daha da özgürleştirecek. Sevgili akrepler, 5 Aralık Dolunay'ı sizin için bir içsel arınma, bir teslimiyet ve yeniden doğuş zamanı. Karanlıkla yüzleşmekten korkmayın. Çünkü zaten siz karanlıktan ışık yaratan bir burçsunuz. Artık gücü elinizde tutmak değil, kalbinizde hissetmek zamanı. Evrenin fısıltılarına kulak verin. Çünkü bu dolunayda ruhunuz size bir sır veriyor olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir dolunay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, Dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 5 Aralık 2025'te gerçekleşecek İkizler Dolunay'ı sizin için ilişkiler sahnesinde güçlü bir dönüm noktası getiriyor. Ay 7. evinizde parlıyor. Yani partnerlikler, ortaklıklar, evlilik, işbirlikleri ve açık düşmanlıklar alanında. Bu dolunay size açıkça soruyor. Gerçekten kiminle yan yanayım, kime güveniyorum, kiminle aynı yöne bakıyorum. Güneş ise Yay burcunda sizin 1. evinizde. Bu da o da tamamen size, kimliğinize ve benlik ifadenize taşıyor. Artık benle biz arasındaki dengeyi kurma zamanı. Dolunay size diyor ki artık sadece kendi doğrularınız değil, karşınızdakinin de gerçeği önemli. Bir ilişki içinde haklı olmak değil, anlaşılma ihtiyacı ön planda olacak. Bu dönem bir ilişkinin dönüm noktası olabilir. Bir ortaklık yeni bir şekil alabilir ya da uzun süredir devam eden bir dinamik sonlanabilir. Ama her koşulda bu dolunay ilişkilerde gerçeği ortaya çıkarır. Artık yüzeyde kalamazsınız, maskeler düşer, niyetler görünür hale gelir. Gökyüzünde bu dolunayla birlikte güçlü bir kare açıda oluşuyor. Ay, Güneş, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü arasında. Bu kare sizin için hem kimlik hem de yön duygusu açısından büyük bir içsel baskı yaratabilir. Bir yandan sorumluluklar, yapılması gerekenler, diğer yanda içsel çağrınız, sezgileriniz ve kalbinizden gelen ses. Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümü mantıklı ol derken Kuzey Ay düğümü ise hisset ve teslim ol diyor. Siz artık bu ikisi arasında bir köprü kurmak zorundasınız. Gerçek inanç sadece akılla değil kalple de yaşanır. Mars da bu dönemde sizin burcunuzda size yoğun enerji, hareket, cesaret ve motivasyon getiriyor. Ancak Mars Satürn'e de bir kare açı yapıyor. Bu enerji zaman zaman engellenmiş hissettirebilir. İlerlemek istiyor ama aynı anda duvarlara çarpıyor olabilirsiniz. Bu dolunay size sabrı öğretiyor. Her şeyin hemen olmasını istiyorsunuz ama evren sizden olgun eylem bekliyor. Yani önce niyetinizi netleştirin, sonra harekete geçin. Bu kare açı aceleciliği değil, bilinçli yönelimleri destekler. Lilith ile Uranüs arasında da bir karşıtlık var bu dolunayda. Sizin için özellikle sağlık, günlük rutin ve çalışma hayatı alanında beklenmedik değişimleri tetikleyebilir. Ruhsal olarak yorgun hissedebilir, bastırılmış öfke ya da kontrol etme arzusuyla yüzleşebilirsiniz. Uranüs sizi özgürleştirmek ister. Ama Lilith derinlerdeki bastırılmış duygularınızı su yüzüne çıkarır. Bu dolunayda kontrolü bırakmak içsel huzuru geri kazandırır. Direnç değil, kabullenme zamanı. Şimdi gökyüzünün en yumuşak, en destekleyici enerjisine gelelim. Jüpiter, Satürn ve Merkür arasında oluşan büyük su üçgeni. Bu üçgen sizin duygusal dengeyi yeniden kurmanızı sağlıyor. Jüpiter 8. evinizde içsel dönüşüm, ruhsal derinlik ve paylaşılan kaynaklar alanında. Bu geçmişte kapanmamış duygusal konuların finansal ya da psikolojik yüklerin çözülmesine yardımcı olur. Satürn balık ev ve kökler alanında size istikrar kurma fırsatı sunuyor. Merkür akrep ise bilinçaltınızda yatan duygusal kalıpları fark etmenizi sağlıyor. Bu üçgenle birlikte geçmişten gelen bir duygusal bağı artık dönüştürme şansınız var. Bu dönem ruhsal temizlik için mükemmel. Meditasyon, terapiler, içsel çalışmalar, enerji dengeleme veya yalnız kalma ihtiyacı da öne çıkabilir. Sessizlik sizin için en güçlü öğretmen haline gelebilir. Plüto ile Neptün arasında da bir sekstil açı var. Bu dolunayda özellikle düşünce kalıplarınızı dönüştürme gücü veriyor. Kelimeler, fikirler, öğretiler artık hepsi sizin için daha derin bir anlam taşıyor. Bu dönemde ilham verici konuşmalar yapmak, yazılar yazmak veya insanlara rehberlik etmek gibi
fırsatlar doğabilir. Uranüs seksili de çalışma hayatınıza sürpriz reformlar getirebilir. Belki yeni bir sistem, yeni bir düzen veya sizi özgürleştiren farklı bir yaşam modeli ortaya çıkabilir. Sevgili yaylar, bu dolunay size şunu söylüyor. Gerçek özgürlük yalnızca kendi doğrularınızı savunmakta değil, başkalarının gerçeğine de yer açabilmekte. Artık ben haklıyım enerjisinden ben seni anlıyorum bilincine geçiyorsunuz. İlişkilerinizde olgunlaşma, işbirliklerinde dönüşüm ve benlikte derin bir şifa başlıyor. Bu dolunayda ilişkilerinizin gerçek yüzüyle tanışabilirsiniz. Ama unutmayın bazen bir ilişkinin bitişi yeni bir benliğin doğuşudur. Siz değiştikçe çevrenizde dönüşür ve bu kez yolun sonunda sizi daha bilinçli, daha huzurlu, daha özgür bir siz bekliyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, Dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, 5 Aralık 2025'te gerçekleşecek İkizler Dolunayı sizler için hayatın temposunu değiştiren, sorumluluk ve hizmet dengesini yeniden kurduran güçlü bir etki taşıyor. Ay 6. evinizde iş, sağlık, günlük düzen, hizmet ve üretkenlik alanında. Bu dolunay size diyor ki yaptıkların senin kim olduğunu yansıtıyor mu? Çalışma biçiminiz, yaşam tarzınız, alışkanlıklarınız hepsi artık yeniden gözden geçiyor. Güneş 12. evinizde Yay burcunda, bu da perde arkasında gelişen olaylara, bilinçaltınıza ve ruhsal sağlığınıza ışık tutuyor. Bir anlamda görünmeyenle yüzleşme zamanı. Zihin ve beden birliği yeniden inşa edilmek istiyor. Bu dolunay sizden hem fiziksel hem ruhsal dengeyi talep ediyor. İkizler Dolunayı günlük hayatınızda bir dönüm noktası getirir. Belki bir iş projesi tamamlanır, bir görev biter ya da yeni bir sorumluluk devreye girer. Ama asıl mesele şu. Artık kendinizi yormadan üretken olmayı öğreniyorsunuz. Verimlilik sadece çok çalışmak değildir. Doğru yerde doğru niyetle çalışmaktır. Gökyüzü bu dolunayla birlikte güçlü bir büyük kare açı oluşturuyor. Ay, Güneş, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümüyle bu kare sizler için kontrolü bırakma sınavı getiriyor. Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümü her detayı mükemmel yapma çabasını tetikler. Ancak Balık Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümü sizden teslimiyet ve sezgisel akışa güvenmenizi ister. Yani artık her şeyi planlamak değil, bazen olmasına izin vermek gerekiyor. Bu dolunay zihinsel yorgunluğu şifalandıran bir farkındalık getiriyor. Mars ise Yay burcunda, Satürn'le kare açıda bu enerji içsel bir baskı yaratabilir. Sanki görünmeyen bir ağırlık, sürekli bir yetişme hissi. Ama bu kare size bir şey öğretmek istiyor. Gerçek başarı kendinizi tüketmeden üretmektir. Yani durmak, dinlenmek, planları gözden geçirmek aslında kayıp değil kazançtır. Bu dönemde zihinsel ve fiziksel sağlığınıza özen göstermek, dolunayın enerjisini doğru kullanmanın anahtarıdır. Lilith ile Uranüs arasında da bir karşıtlık var bu dolunayda. Aralarındaki karşıtlık sizin sosyal çevre ve yaratıcılık alanlarınızı etkiliyor. Bu özellikle arkadaş çevresi, projeler ve grup çalışmaları ile ilgili bazı gerilimleri gündeme getirebilir. Bir dostluk ya da işbirliği sizi zorlayabilir. Ama unutmayın, Uranüs özgürleşme ister. Lilith ise bastırılmış gücü açığa çıkarır. Bu dolunayda gerçek dostluklar kalır, samimiyetsiz bağlar çözülür. Aynı zamanda yaratıcı bir projede ani bir farkındalık da yaşayabilir, özgün bir fikirle öne çıkabilirsiniz. Ve şimdi gökyüzünün en güçlü desteği geliyor. Jüpiter, Satürn ve Merkür arasında büyük bir su üçgeni var. Bu üçgen sizlere duygusal olgunluk, sezgisel bilgelik ve derin ilişkilerde denge getiriyor. Jüpiter 7. evinizde ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında geçmişten gelen bir bağ, eski bir işbirliği ya da bitmemiş bir ilişki gündeme gelebilir. Bu kez daha farkında, daha olgun bir gözle bakıyorsunuz olaya. Satürn ise 3. evinizde iletişiminizi yapılandırıyor. Artık daha net, daha sınır bilinciyle konuşuyorsunuz. Merkür Akrep'te arkadaş çevrenizle ya da sosyal çevrenizle daha stratejik bir diyalog kurabilirsiniz. Bu üçgen duygusal olarak güçlü bir destek ağı
kurma enerjisini getiriyor. Bu dönemde iş ve özel hayat arasındaki denge çok önemli. Bedeninizin verdiği sinyallere mutlaka dikkat edin. Ruhsal yorgunluk, sessizlikle, doğayla ya da sanatsal bir uğraşla şifalanabilir. Çünkü bu dolunay sadece üretmeyi değil, aynı zamanda yenilenmeyi de öğretiyor. Plüto ile Neptün arasındaki sekstil açı özellikle finansal planlarınız ve iletişim alanınızda yenilikçi bir farkındalık getiriyor. Bu açı size eski düşünce biçimini bırak, yeni bir vizyonla ilerle diyor. Uranüs'ün sekstili ise yaratıcı yönünüzü özgürleştirme fırsatı sunuyor. Artık geleneksel yollar değil, özgün yöntemler işe yarayacak. Cesaretle denemekten korkmayın. Bu dolunayın size verdiği en önemli mesaj, kendinizi sadece sorumluluklarınızla tanımlamayın. Siz sadece çalışan, üreten bir varlık değilsiniz. Aynı zamanda hisseden, düşünen, düşleyen ve şifalanan bir insansınız. Gerçek güç, yorgunluğu inkar etmekte değil, onu fark edip dönüştürmekte. Sevgili oğlaklar, bu dolunayda biraz yavaşlayın. Her şeyin hemen çözülmesine gerek yok. Bazen sadece durup nefes almak bile sizi doğru yola getirir. Evren sizden daha fazlasını değil, daha bilinçli olmanızı istiyor. İzin verin, yaşam sizin adınıza da çalışsın. Mutlu, umutlu, huzurlu bir dolunay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 5 Aralık 2025'te gerçekleşecek ikizler dolunayı sizin için yaratıcılığın, kendini ifade etmenin ve kalpten gelen seçimlerin güçlü bir dönüm noktası olacak. Ay 5. evinizde, yani aşk, çocuklar, sahne, yaratıcılık ve içsel neşe alanında. Bu dolunay size açıkça soruyor. Gerçekten kalbini dinliyor musun? Yoksa aklının onayını mı bekliyorsun? Güneş Yay burcunda 11. evinizde, bu da sosyal çevre, arkadaşlıklar ve geleceğe dair hedefler alanınızı aydınlatıyor. Artık ben ve biz arasındaki çizgi yeniden belirleniyor. Bir yanda grubun parçası olma arzusu, diğer yanda kendi ışığınızla parlama isteği. Bu dolunay tam da bu iki enerjinin kesiştiği yerde sizi durduruyor. Artık kendi yolunuzu çizme zamanı. İkizler dolunayı sizler için kalp çakrasını açan, ilhamı ve yaratıcılığı canlandıran bir enerji taşıyor. Uzun süredir ihmal ettiğiniz bir hobiye dönebilir, yaratıcı bir proje başlatabilir veya bir ilişkiyi derinleştirme kararı alabilirsiniz. Ama en önemlisi, artık içsel çocuğunuzla bağlantıya geçiyorsunuz. Bu dolunay kendin olma cesaretini yeniden hatırlatıyor. Bu gökyüzünde dolunayla birlikte güçlü bir kare açıda oluşuyor, büyük kare. Ay, Güneş, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü arasında oluşacak bu büyük kare sizin için hem özgürlük hem de aidiyet duygusu arasında bir gerilim yaratabilir. Bir yanda sosyal sorumluluklar, yapılması gerekenler, diğer yanda kalbinizin spontan çağrısı. Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümü detaylara, planlara ve mantığa sıkışmayı temsil eder. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ise akışta ol, hisset ve güven der. Bu dolunay sizden kalbinizi akılla dengelemenizi istiyor. Artık yalnızca mantıklı seçimler değil, ruhsal olarak besleyici kararlar da alınmalı. Mars ile Satürn arasında da bir kare açı var bu dolunay esnasında. Bu enerji hedeflerinizle finansal sorumluluklarınız arasında bazı çatışmalara işaret ediyor. Belki yapmak istediklerinizle yapmak zorunda olduklarınız çakışıyor. Ancak bu kare size sabır ve disiplin kazandırır. Mars hemen olsun der, Satürn zamanı var der. Bu nedenle bu dönemde planla ilerlemek, sabırlı adımlar atmak çok önemli. Eğer bu enerjiyi doğru kullanırsanız uzun vadeli başarılar getirebilir. Yine bu dolunay esnasında Lilith ile Uranüs arasında da karşıt açı var. Bu açı kariyer ve aile ekseninizde köklü farkındalıklar yaratabilir. Ev, iş ve toplumsal statü konularında ani değişimler, beklenmedik yüzleşmeler yaşanabilir. Belki bir projede yön değiştiriyorsunuz, belki de artık eski sorumluluk kalıplarına sığamıyorsunuz. Uranüs sizi özgürleştirmek istiyor, Lilith ise bastırılmış gücü hatırlatıyor. Bu dolunayda kontrollü değil, özgünlüğü seçin. Siz kalıpları kırmak için doğdunuz zaten. Ve şimdi geldik gökyüzünün en destekleyici enerjisine. Jüpiter, Satürn ve Merkür arasında oluşan büyük su üçgeni.
Bu üçgen sizin için duygusal dayanıklılığı güçlendiren, içsel güveni yeniden yapılandıran bir enerji alanı oluşturuyor. Jüpiter 6. evinizde iş, hizmet, sağlık ve günlük rutinler alanında geçmişte ertelenmiş bir iş projesi, yarım kalmış bir sağlık süreci veya mesleki düzenleme yeniden gündeme gelebilir. Satürn ise 2. evinizde bu maddi konularda istikrar kurmak için sizi sorumluluk almaya teşvik eder. Merkür Akrep'te ise kariyer alanınıza sezgisel karar verme gücünüzü arttırır. Bu üçgen içsel güveninizi derinleştirir. Kendinize olan inancınız güçlendikçe dış dünyadaki koşullar da buna uyum sağlar. Plüto ile Neptün arasında da bir sekstil açı var bu dolunay esnasında ve bu bilinç sıçrama enerjisini temsil ediyor. Plüto sizin burcunuzda ilerlerken kimliğiniz kökten dönüşüyor. Neptün'ün desteğiyle bu dönüşüm daha şefkatli, daha bilinçli bir şekilde gerçekleşiyor. Artık ben kimim sorusunun cevabını başkalarına değil kalbinize soruyorsunuz. Uranüs'ün de bir sekstil açısı var. Aile, kökler ve içsel huzur konularında şaşırtıcı farkındalıklar getiriyor. Belki geçmişle barışıyorsunuz, belki de özgürlüğü evin içinde buluyorsunuz. Sevgili kovalar, bu dolunay size çok derin bir mesaj veriyor. Gerçek özgürlük başkalarından bağımsız olmak değil, kendinle barış içinde olmaktır. Artık kalbinizle aklınız arasında bir uyum yaratma zamanı. Yaratıcı yönünüzü bastırmayın, duygularınızı küçümsemeyin. Bilin ki şu anda hissettiğiniz her şey gelecekteki başarınızın temelini oluşturuyor. Bu dolunayda kalbinizin sesini dinleyin. O size sadece ne istediğinizi değil, kim olduğunuzu da hatırlatacak. Kendinizi ifade etmekten korkmayın. Çünkü dünya sizin vizyonunuza ihtiyaç duyuyor. Bir dönemin sonu değil, yeni bir benliğin başlangıcı bu. Mutlu, umutlu, huzurlu bir dolunay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, dolunay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 5 Aralık 2025'teki ikizler dolunayı sizler için köklere dönüş ve içsel denge dolunayı olacak. Ay 4. evinizde, yani ev, aile, kökler, duygusal güvenlik ve iç dünya alanınızda. Bu dolunay sizi derin bir sessizliğe, içe dönüşe ve kalbinizin en derin odalarına davet ediyor. Artık yüzeyde kalmak değil, ruhunuzu dinlemek zamanı. Güneş Yay burcunda 10. evinizde kariyer, toplumsal statü, yöneticiler ve hedefler alanını aydınlatıyor. Bir yanda dış dünyanın sizden beklentileri, diğer yanda iç dünyanızın huzur arayışı. Bu dolunay tam olarak bu iki uç arasında bir denge kurmanız gerektiğini anlatıyor. Ev mi, iş mi, kalmak mı, ilerlemek mi soruları sizi düşündürebilir. Ama unutmayın, denge iki uç arasında değil, merkezdedir ve siz bu dönemde kendi merkezinizle yeniden buluşacaksınız. Ay ikizler burcunda, Güneş Yay burcunda, Kuzey Ay düğümü Balık burcunda, Güney Ay düğümü de Başak burcunda ve bu gökyüzü konumu güçlü bir büyük kare oluşturuyor. Bu büyük kare siz balıklar için kimlik dönüşümünü hızlandırıyor. Sizin burcunuzdaki Kuzey Ay düğümü zaten bu dönemin ana rehberi sizsiniz. Yani ruhsal olarak evrenin akışına güvenmeyi öğreniyorsunuz. Güney Ay düğümü ise ilişkilerde fazla analiz yapma, eleştirme ya da mükemmeliyet arayışını temsil ediyor. Artık aklın sustuğu, sezginin konuştuğu bir evredesiniz. Bu dolunay size aklı serbest bırak, kalbinle alan aç diyor. Mars'la Satürn arasında da bir kare açı oluşuyor bu dolunay esnasında. Bu dış dünyada hedeflerinizi sürdürürken içsel sınırlamalarla yüzleştiğiniz bir dönemi temsil eder. Bir yanınız hızla ilerlemek isterken diğer yanınız yorgunluk ya da belirsizlik hissedebilir. Satürn sizin burcunuzda, yani sizden ciddi bir içsel yapılandırma talep ediyor. Bu dönemde sabır anahtar kelime. Her şey hemen olmuyorsa bilin ki evren sizi koruyordur. Bu dolunayda aceleyle değil, sezgisel bir farkındalıkla hareket etmek en doğrusu olacaktır. Lilith ile Uranüs arasında da bir karşıtlık var bu dolunay esnasında. Bu açı sizin iletişim, bilgi ve inanç alanlarınızı etkiliyor. Bir konuda büyük bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Belki bir bilgi ortaya çıkar, belki bir sırrı öğrenirsiniz. Lilith'in gücüyle tabular yıkılıyor, Uranüs'ün enerjisiyle gerçek özgürleşiyor. Artık gerçeği duymaktan korkmayın. Çünkü o sizi özgürleştirecek. Bu dönemde eğitim, yolculuk, yayıncılık ya da uluslararası bağlantılarla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
Ama her şeyin size daha özgün bir düşünce tarzına taşıdığını unutmayın. Şimdi gökyüzünün şefkatli ama derin enerjisine gelelim. Jüpiter, Satürn ve Merkür arasında oluşan büyük su üçgeni. Bu üçgen sizler için hem duygusal hem ruhsal şifa anlamına geliyor. Jüpiter 5. evinizde yaratıcılığınızı, romantik yönünüzü ve yaşam sevincinizi yeniden canlandırmak istiyor. Belki geçmiş bir aşk yeniden gündeme gelir, belki de içinizdeki yaratıcı çocuğu hatırlarsınız. Satürn balıkta sizin kimliğinizi olgunlaştırıyor. Artık duygusal olgunluk, sabır ve bilinçli seçimlerle ilerliyorsunuz. Merkür akrepteyken derin sezgileriniz ve psikolojik farkındalığınız inanılmaz derecede artar. Bu üçgen sizi hem ruhen hem zihnen yeniden yapılandırıyor. Bir nevi ruhsal temizlik zamanı. Bu dolunay esnasında Plüto ile Neptün arasında da bir seksil açı var. Bu sizin için ruhsal uyanışın en derin kapılarını aralıyor. Karma çözülüyor, bilinçaltı temizleniyor. Artık geçmişin sizi kısıtlayan yönleri çözülmeye başlıyor. Uranüs'ün de bir sekstili var. İletişim ve eğitim alanında özgürleşmeyi getiriyor. Belki düşünce biçiminiz tamamen değişiyor. Artık her bilgiyi bilinçle değil, sezgiyle de okuyorsunuz. Sevgili balıklar, bu dolunay size çok kutsal bir mesaj getiriyor. Gerçek huzur dışarıda değil, içeride bulunur. Evren sizden daha fazlasını yapmanızı değil, daha derin hissetmenizi istiyor. Bu dolunay köklerinizle yeniden bağlantı kurmanızı sağlıyor. Belki aile ile ilgili bir konu gündeme gelir, belki ev değişimi gibi temalar ortaya çıkar. Ama her şeyin altında tek bir soru var. Neresi gerçekten evin? Bu soru hem fiziksel hem ruhsal anlamda sizin için yeni bir yön belirleyecek. Bu dolunayda sessizliği kutsayın, duygularınızı bastırmayın, onları dinleyin. Çünkü kalbinizde bir cevap var ve o cevap sizi geleceğe taşımak için hazır. Evren sizin tarafınızda, artık korkular değil, inançlar yolunuzu belirlesin. Siz bu döngünün en sezgisel rehberisiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.